Herkese merhaba. Tata Steel 2026 turnuvasının 12. turuyla karşınızdayım. Beyazlarda Abdusattarov, siyahlarda ise Blue Baum. Hazırsanız oyuna başlayalım. C4, İngiliz açılışı, E6, at C3, D5, D4, kabul edilmeyen vezir gambitine transpoze oldu. At F6, C alır D5, gerilimi sonlandırıyor. E alır D5, Abdusattorov kanat piyonuyla rakibinin merkez piyonunu değişti. Fakat C8'deki filin çaprazı açıldı. Fil G5, E3 sürmeden önce fili piyon zincirinin dışına çıkartıyor ve atı açmazı alıyor. Fil E7, açmazdan çıkarken rok hazırladı. E3, D4'ü desteklerken filin çaprazını açıyor. H6, ver fili, fil H4, kısa rok, şah güvenliğini sağlıyor. Fil D3, kale E8, kalesini yarı açık E dikeyinden aktifleştiriyor. At G E2, at doğal gelişim karesi olan F3'ten gelişmedi. Şimdilik pasif bir karede ama ileride at F4'e ve G3'e aktarılabilir. Ayrıca F piyonunun önü kapanmadığı için F piyonu merkez mücadelesine dahil olabilir. C6, D5'i desteklerken C7 karesinde yer açıyor. Vezir C2, vezir fil bataryası oluşturdu. At BD7, F6 atını destekliyor. H3, G4 karesini kontrol ediyor ve şah kanadından atak oluşturabilir. At F8, atı şah kanadına manevra etti. Fil G3, at G6 hamlesinin tempo ile fili istemesini engelledi. At E6, at E6 karesinde filin çaprazını kapatsa da G6 karesine göre daha aktif bir karede kısa rok, şah güvenliğini sağlarken kaleler arasındaki bağlantıyı oluşturuyor. Fil D6, ilk bakışta kendi iyi filiyle rakibinin kötü filini değişiyormuş gibi dursa da G3 karesindeki fil piyon zinciri dışına çıkartılmış, iyileştirilmiş bir fil. Fil E5, fil alacaksan E5 karesinden al diyor. Fil alır E5, D alır E5. Abdusattorov'un piyon yapısı bozulmuş olsa da E5'e gelen piyon alan avantajı sağlıyor ve şah kanadı atağında büyük bir öneme sahip. Aynı zamanda F6 atını istiyor. At D7, ver E5'i, F4, E5'i destekledi ve erkenden şah kanadı atağına başladı. At E5, at alır D3 ile fili kırıp tempo ile diğer atını veziri isteyerek C5 karesine gelmek istiyor. Bu tempoyu rakibine bırakırsa Blue Baum büyük ölçüde gelişim problemlerini çözer. Fil H7, şah çekerek fili istekten çıkarıyor. Şah H8, B4, ver atı. At kaçarsa H7 karesindeki fili geri dönecek. At F8, atı bıraktı. C8 karesindeki filin çaprazını açtı ve file saldırdı. B alır C5, at alır H7, E4. Rakibinin merkezine hücum ediyor ve E dikeyindeki dublesinden kurtulmak istiyor. Burada D4 ile at istenirse kale A D1 ile Abdusattorov girişimini tamamlar ve D4'ü aşması alır. Sonrasında D4'ü düşürür. Vezir A5, şah çekerek C5'i almak istiyor. E alır D5, E dikeyindeki dublesinden kurtuldu. Vezir alır C5, şah H1, C alır D5. Blue Baum bir piyon önde olsa da D5 piyonu ayrık kaldı. Bu piyonu koruyabilmek kolay değil. Ayrıca H7 karesindeki at oyun dışında kaldı. Bu atı oyuna girebilmek için çok fazla tempo harcamak gerekiyor. Vezir D2, C dikeyindeki açması sonlandırdı. Fil D7. Burada D5 piyonu alınırsa fil tempo ile C6 karesine yerleşir ve uzun çaprazdan şahı hedef alır. Kale A C1. Son taşını da oyuna girerek gelişimini tamamlıyor ve atı açarak saldırı hazırlıyor. Vezir A5, atı açması aldı. Vezir B2, açması sonlandırdı ve B7'yi istedi. Vezir B6, gel vezirleri değişelim. Vezir alır B6 yapılırsa A alır B6'dan sonra kale A dikeyinden aktifleşir. Vezir D2, vezir A5, at D4, ayrık D5 piyonunu bloke ediyor. D5'i almak için acele etmeyerek inisiyatifi rakibine bırakmadı. F6, atın gelişimini zorlaştıran, Abdusattorov alan üstünlüğü sağlayan E5'e hücum ediyor. Vezir B2,
Vezirin oluşturduğu açmazdan çıktı. B7'ye hücum ediyor. F alır E5. F alır E5. Kale alır E5. Volibear'ım 2 piyon öne geçti. Abdülsattarov vezir alır B7 hamlesiyle devam edebilirdi ama taşlarını olabildiğince aktifleştirmek istiyor. Kale F7. Fili isteyerek tempoyla 7. yataya indi. At F6. At oyuna girdi ve fili destekledi. Kale F1. Kale 1 alır F6 devamında. Kale alır D7 ile kaleye karşılık atı ve fili almak istiyor. Vezir C7. Fili korumuş gibi dursa da at CB5. Veziri filin savunmasından saptırmak istiyor. Vezir C8 ile fili korumak isterse at D6 ile Abdülsattarov baskısını artırır. Burada hangi atın B5 karesine gelmesi gerektiği de önemli. İlerleyen hamlelerde göstereceğim. Vezir C4. Ver kaleyi. Kale 1 alır F6. Çift ünlem. Mükemmel bir kalite fedası. G alır F6. Bu feda 2 hafif alete kale fedası değildi. Rakip şahın önündeki piyonları parçaladı ve Abdülsattarov rakip şaha ulaşmak istiyor. Vezir F2 çift ünlem. Fili alarak zaman kaybedemezdi. At CB5 yerine at DB5 gelseydi Volibear'ım burada kale F5 ile vezire saldırabilirdi. D4 karesindeki at kaleyi F5 karesine getirmiyor. Vezir alır F6 devamında vezir G7 mat istiyor. Vezir C1, şah H2, vezir G5, vezir şah savunmasına yardıma geliyor. Kale alır D7, kale E4, E5 karesinde veziri için yer açtı. At D6, ver kaleyi, kale alır D4 yapılırsa at F7, şah vezir çatalı var. Vezir E5, şah G1 ya da şah H1 yapılırsa kale E1'den sonra Abdülsattarov veziri vermek zorunda kalır. Vezir G3 yapılırsa da vezir alır G3'ten sonra Volibear'ım kale alır D4 ile atı alır. G3, at F7, şah vezir çatalı isteği devam ediyor. Vezir alır D4. Volibear'ım alet kazanmış gibi dursa da at alır E4. Ata karşılık kaleyi aldı ve veziri koruyor. Vezir alır E4 yapılırsa vezir alır F6. Şah G8 devamında vezir G7 mat var. Vezir alır F2. Matı engellemenin tek yolu buydu. At alır F2. Değişimler sonunda Abdülsattarov at önde kaldı. Volibear'ımın fazladan 2 piyonu olsa da H ve F piyonları ayrık. Bunları savunabilmek kolay değil. Kale C8. 40. hamlede kale açık C dikeyinden aktifleşiyor. Kale alır B7. Kale C2. Pasif bir şekilde piyonları korumaya çalışmak daha kötü olurdu. Atı açmazı aldı. Şah G1. Kale alır A2. A dikeyinde geçer piyon oluşturuyor. Abdülsattarov at G4 geliyor ve Volibear'ım oyunu terk ediyor. Abdülsattarov'un çok fazla tehdidi var. At alır F6 sonrasında kale H7 Arap matı teması oluşturabilir. Şah G8 ile bu engellenirse at alır F6 devamında at alır D5 ile Abdülsattarov piyonları toplar. Kale A6 ile F6 korunursa kale F7 F6'yı tekrardan ister. Şah G8 yapıldığında at alır H6 şaha saldırır ve kaleyi korur. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.